Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok beğeneceğinizi düşündüğüm muhteşem bir şerbetli tatlı tarifim var. İç dolgusu kahveli, cevizli, şahane bir tatlı. Sizler de mutlaka bu tarifimi deneyin. Abartmıyorum. Çok beğeneceğinize eminim. Öyleyse vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla başlayalım. Uygun bir tenceremizin içerisine 3 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Ve 3 su bardağı su ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Şerbeti önceden yapıyoruz ki tatlımızın ilk sıcaklığı geçtikten sonra şerbetimizi de soğuk iken buluşturacağız. O yüzden şerbetimizi öncelikle yapıyoruz. Şimdi şerbetimizi güzelce kaynatalım. Şeker eridikten sonra şerbetimiz kaynadıktan sonra bir ince dilim limon ekleyelim. Ve bu şekilde de tekrardan bir 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım. Şerbetim kaynadı gördüğünüz gibi. Limonu ekledim. Şimdi kısık ateşte en fazla 10 dakika kadar pişirmeye devam edeceğim. Tatlımızın hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Bir adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir çay bardağı yoğurt ekleyelim. Bir su bardağı irmik ekleyelim. ...125 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağı ekleyelim. Bir yemek kaşığı sirke ekleyelim. Bu malzemelerimizi önden spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağı tercih ediyorum çünkü hem daha sağlıklı hem de tatlılara daha lezzet katıyor. 3 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bunu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda unun markasına göre değişkenlik gösterebilir. Mutlaka unumuzu eklerken kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Şimdi bir çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum ve hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyorum. Hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi tatlımızın iç dolgusunu hazırlamak için 150 gram cevizi iri çekilmiş bir şekilde hazırlayalım. İri çekilmiş 150 gram cevizin içerisine bir tatlı kaşığı dolusu Türk kahvesi ekleyelim ve karıştıralım. Türk kahveli cevizli iç dolgusu hazırlıyoruz. Bu lezzete bayılacağınıza eminim. Başka hiçbir yerde bu tarifi bulamazsınız. Kahveli şerbetli tatlı. Cevizle kahvenin uyumu inanılmaz lezzetli oldu. Zaten tatlının da hamuru çok lezzetli. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Tabii bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Türk kahveli cevizli iç dolgumuz hazır. Şimdi hemen tatlımızı hazırlayalım. Tatlımızın hamurundan bir parça ceviz büyüklüğünde koparalım. Avucumuzun içerisinde elimizle bastırıp düz bir şekilde açalım. Dilerseniz bu aşamada tezgahın üzerine hamurunuzu koyup küçük merdane yardımıyla da hamurunuzu açabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Bu şekilde avucunuzun içerisinde çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Bir tatlı kaşığı kadar cevizli kahveli iç harcımızdan hamurumuzun ortasına koyalım ve kenar kısımlarını içe doğru katlayarak sıkıca hamurumuzu kapatalım. Daha sonra avucumuzun içerisine tatlımızı yuvarlayalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim.
Tatlımıza şekil verdikten sonra üst kısmının her tarafını irmiğe bulayalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi irmiğe bulayıp tekrardan yağlı kağıdın üzerine tatlımızı koyalım. Tatlımızın üzerine şekil vermek için bir bıçak yardımıyla çizgiler oluşturalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi çizgiler oluşturdum. Yakından da sizlere şöyle gösteriyorum. İlk önce 4 parçaya bölüyorum. Daha sonra orta kısımlarda çizgi oluşturuyorum. 8 adet çizgi oluşmuş oldu. Bu şekilde tüm tatlılarımı hazırlıyorum. Tatlılarıma şekil verdikten sonra fındıkları tatlımın tam ortasına batırıyorum. Çok az yumurta akı ekledim. Yumurta akına fındıklarımı batırıp tatlımın ortasına yerleştiriyorum. Yumurta akına fındıklarınızı batırırsanız tatlılarınız fırından çıktıktan sonra şerbetle buluştuğu sırada fındıklar dökülmeyecektir, yapışmış olacaktır. Yani yumurta akını fındığı yapıştırmak için kullanıyoruz. İlk tepsim hazır. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 25 adet cevizli kahveli şerbetli tatlı elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini katlayarak daha fazla tatlılar elde edebilirsiniz. Şimdi ilk tepsim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında tatlılarımın üzeri hafif kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakika kadar pişti. Ama mutlaka kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Tatlılarımızın ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğuk olan şerbetimizle birlikte buluşturalım. Tatlımızı lütfen çok soğutmayın. Sadece fırının ilk sıcaklığı geçer geçmez hemen şerbeti tatlılarımızın üzerine dökebilirsiniz. Şerbetini çok güzel çeken bir tatlıdır. Eğer vaktiniz varsa bir gün bekletip dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa da tatlınız en erken yarım saat içerisinde şerbetini çekecektir. Şimdi tatlımızı tadımlamak için bir sunum tabağına dizeceğim. Sizlere yakından kıvamını, iç dokusunu göstermek istiyorum. Benim vaktim olmadığı için yarım saat şerbette tuttum. O şekilde sizlere kıvamını, iç dokusunu, lezzetini göstermek istiyorum. Sizler iç dokusunun kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tarifleri kanalımda paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız teker teker dönüş sağlıyor olacağım ve çok mutlu olacağım. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen yakından iç dokusunun kıvamını görüyorsunuz. Şerbetini muhteşem çeken çok lezzetli kahveli ceviz dolgulu şerbetli tatlıdır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.